Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı, karamel soslu nefis bir kek tarifi vereceğim. Tarifimi denemeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle kek hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alıp üzerine yumurta kokusunu en aza indirebilmek için 1 paket toz vanilin ve de 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Öncelikle şöyle bir karıştıralım. Şekerle karışsın. Daha sonra ise çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şeker tamamen krema kıvamını alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Yeterince çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve de 3 dolu yemek kaşığı kadar kakao ekleyelim. Ben 2 yemek kaşığı normal kakao, 1 yemek kaşığı kadar da dark kakao kullandım. Şimdi süt eklemeden önce hamurumuzu kakao ile birlikte çırpalım. Çünkü kakao yağda çözünen bir maddedir ve bu şekilde hamura rengini çok daha kolay verebilecek. Ve yeterince çırptık. Şimdi içerisine 1 su bardağı kadar da süt ekleyelim. Bu arada kek malzemelerimiz her zaman oda sıcaklığında olmalıdır. Eğer oda sıcaklığında olmayan çok soğuk malzemeler kullanırsanız kekiniz yeterince kabarmayabilir. Ve 2 yemek kaşığı kadar da mısır nişastasını eleyerek ekleyelim. Son olarak da unumuzu ilave edelim. Kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi yumurta boyutuna göre bile un miktarı değişebilir. Ben öncelikle 2 su bardağı unu eleyerek ilave edip karıştırdım. Daha sonra ise kıvamını kontrol ettim. Yeterli gelmediği için yarım su bardağı kadar daha ilave etmiştim. 1 paket kadar da yani 10 gram kabartma tozu ilave ediyorum. Ve toz malzemelerimizi de ilave ettik. Şimdi öncelikle etrafa saçılmaması için şöyle bir karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra mikser yardımıyla homojenize bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. İstediğimiz kıvama getirdiğimizde şöyle bir kontrol edelim. Baktım ki cıvık oldu. Şimdi azar azar yarım su bardağı kadar daha un ekledim. Daha önce de söylediğim gibi bu miktar değişebilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Mikserle yeteri kadar çırptıktan sonra şöyle spatula ile kenarlarını da içe doğru getirelim ve tekrardan bir kez daha karıştıralım. Daha sonra ise kıvamını kontrol edelim. Eğer kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmuşsa kek hamurunuz artık hazır olmuştur. Şimdi hamurumuzu bir kenara alalım ve kalıbımızı getirelim. Herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. Ben 26 santimetre çapında şöyle bir kalıp kullandım. İçerisine oda sıcaklığında beklemiş yarım yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin ilave edelim ve fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürelim. Kalıbımızı yağladıktan sonra işimizi garantiye almak için üzerine birazcık da un serpiştirelim ki kekimiz rahatlıkla çıkabilsin. Şimdi kalıbın içerisindeki fazla unu tekrardan un kovasının içerisine boşaltalım. Ve kalıbımız artık hazır oldu. Şimdi kek hamurumuzu yavaşça içerisine ilave edelim. Ve kekimizi fırına vermeden önce hamurun arasında herhangi bir boşluk kalmaması için kalıbı önce şöyle bir sallayıp düz bir zemin üzerine vuralım. Daha sonra ise önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 35-45 dakikadır.
Fırından fırına süre değişebilmektedir. Kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Kekimiz pişerken biz geçelim sosumuzu hazırlamaya. Bunun için uygun bir tavayı veya sosluğu ocağa alıp içerisine 3 dolu yemek kaşığı toz şeker ekleyip ocağı açalım ve şekerin erimesini bekleyelim. Şeker karamelize olmaya başladığında tavayı sallayarak her tarafının eşitlenmesini sağlayalım. Bu aşamada şekerin yapışmaması için özellikle demir veya tahta bir kaşık kullanmamanızı tavsiye ederim. Ben şöyle spatula ile hızlıca karıştırdım ki karamelimizden yanık tadı gelmesin. Yeteri kadar karıştırdım ve karamelimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Sütü eklediğinizde karamel kas katı kesilecektir. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Kaynamaya başladıkça homojenize bir kıvam alacaktır. Yani içerisindeki karamel tamamen erir. Şöyle gördüğünüz gibi artık erimeye başladı ve pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi ocağı kapatalım ve tamamen soğumasını bekleyelim. Ben özellikle çabuk soğuması için böyle bir tava kullandım. Kekimiz de bu arada artık yeterince pişmiş. Fırından almadan önce mutlaka bir kürdan testi uygulamanızı tavsiye ederim. Kekimizi fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesini bekleyelim ve önceden hazırlayıp soğutmuş olduğumuz sütü azar azar üzerine ilave edelim. Bu aşamada sütünü daha çabuk çekebilmesi için isterseniz üzerinden bambu çubukla delikler açabilirsiniz. Ben alt kısmının, yani aslında üzerinde kalacak olan kısmının bir tık daha yumuşak ve de sütlü, yani ıslak görünmesini istediğim için o şekilde yapmadım. Tam aksine şöyle bambu çubukla keki yavaşça yukarıya kaldırdım ve sütün tamamen altına akmasını sağladım. Dilerseniz benim gibi de yapabilirsiniz ve de dediğim gibi üzerinden delikler açarak sütün o şekilde çekmesini sağlayabilirsiniz. Her iki yöntemle de istediğiniz kıvamı ve lezzeti yakalayacaksınız. Ve en az yarım saat kadar bekleterek kekimizin sosunu güzel çekmesini sağlayalım. Yeterince dinlendirdikten sonra ise kekimizi herhangi bir servis tabağının üzerine ters çevirelim. Ters çevirdik. Şimdi kalıbımızı çok yavaş bir şekilde yukarıya doğru çekelim ki kekimiz zarar görmesin. Şöyle gördüğünüz gibi kalıptan rahatlıkla çıktı. Şimdi kekimize çok yakıştığını düşündüğüm için ben orta kısmında şöyle bolca çikolatalı sos döktüm. Çikolatalı sosu üzerini geçinceye kadar ilave edip daha sonra ise servis tabağını hafif yana kaydırarak kenarlarından akmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çok daha güzel ve estetik görünecektir. Son olarak ise üzerine birazcık Antep fıstığı serpiştirdim. Ve bol çikolatalı karamel soslu nemli kekimiz artık servise hazırdır. Senelerdir yaptığım ve çok sevdiğim, hatta tadanlardan da deneyenlerden de tam not alan tariflerimden bir tane. Umarım sizler de denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.